Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlere yine farklı bir çalışma göstermeye çalışacağım. Bunun için elimde bu şekilde metal bir sepetim vardı. Bunu çok güzel rattan bir sepete dönüştüreceğiz. Bunun için hemen parçalarını ayırdım. Sepetlerini çıkardım. Şimdi bu sepetlerini rattana çevireceğiz. Bunun için İhtiyacımız olan malzemelere bakacak olursak kağıt pipetlere ihtiyacımız var. Siz bu çalışmayı yaparken tabii ki kağıt pipetler dışında herhangi bir ip, kağıt ip de kullanabilirsiniz. Ya da muz liflerinden de yine aynı şekilde bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ya da rattan kor dediğimiz malzemeyle de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ben daha önceden hazırlamış olduğum bu kağıt pipetleri kullanmayı tercih ettim. Bu kağıt pipetleri nasıl yaptığımı baştan sona kadar anlattığım videomu izleyerek bu pipetlerden sizler de yapabilirsiniz. Şeffaf tutkala ihtiyacımız var. Ve bu şekilde kağıt pipetlere ihtiyacımız var. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tabii ki bir de en sonki kısımda vernikleme için daha böyle sağlam bir şekilde yıkanabilir, silinebilir hale gelebilmesi, sertleşmesi için bir de taş verniğe ihtiyacımız var. Pipetimizi bakın bu şekilde bir alttan bir üstten olacak şekilde bütün her tarafını geleceğim. Bu kadar basit. Tek yapmam gereken kağıt pipetimle sepetimi kaplamak. Birleştirme işlemlerini de yine yapıştırıcıyla yapacağız. Fakat buradaki en önemli nokta kağıt pipetlerimizi hemen poşetinden çıkarmıyoruz. İhtiyacımız olan kadarını çıkartıyoruz. Çünkü çok hızlı şekilde kuruyan bir malzeme. Uç kısımlarını makas yardımıyla verev bir şekilde kesiyorum. Sivri olan kısımlarından birleştiriyorum. Yani sivri olan kısımla verev olarak kestiğim kısmı birleştiriyorum. Şeffaf tutkal kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü diğer tutkallar iz bırakacaktır. Şeffaf tutkal kuruduğu zaman şeffaflaştığı için bu çalışmada kullanıp kullanmadığınız bile gözükmeyecektir. Elimle de tutuyorum çünkü hemen yapışmayabiliyor. Tabii bu çalışmada yaparken beklemek istemiyorum. Hızlı bir şekilde hareket ediyorum. O yüzden elinizle de bu birleşim yerlerini tutarak devam ederseniz daha sağlıklı olacaktır. Diğer kısımda üstten geçirmişsek şimdi ikinci sırada alttan geçiriyorum. Yani tam tersi olması lazım. Bir alttan bir üstten geçirerek sepetimizi kaplamamız lazım. Kağıt pipetlerimiz esnek olduğu için çok rahat bir şekilde normal ipmiş gibi kullanabiliyoruz. Elimle de hafif bu şekilde esnetiyorum pipetleri kullanmadan önce. Daha rahat bir şekilde bu işlemi yapabilmek için. Bakın yakından daha da net bir şekilde belli oluyor. Bütün sepetimi bu şekilde kapladım. Gayet de güzel oldu bence. Sepetimizin bu birleştirme kısımlarını kaplamadım. Çünkü bu kısımlarından sepeti birleştireceğimiz için şu an bu kısımlarını boş bıraktım ve diğer kısımlarını kapladım. Şimdi sepetimizi birleştirmeye sıra geldi. Sepeti birleştirirken hızlı yapıştırıcıdan da destek alıyorum. Sadece birleştirme işlemini yapmıyorum. Çünkü benimki biraz eskimişti. Bu parçaları birbirleriyle tam net bir şekilde tutmuyordu. O yüzden hızlı yapıştırıcı sürüp spreyle sabitleştiriyorum.
Evet, bu şekilde de bırakabilirsiniz aslında sepetinizi. Bu şekilde bile bence çok güzel oldu. Metal kısımlarını istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Su bazlı herhangi bir boyayla bu işlemi yapabilirsiniz. Sepetimizin birleştirme işlemlerini yapmadığım için bu kısımları boş bırakmıştım. Şimdi boş bıraktığım bu kısımları geliyorum. Yine biraz önceki yaptığım gibi bir alttan bir üstten olacak şekilde kaplıyorum. Şimdi kenar kısımlarını yapmak istiyorum. Bunun için pipetimi ikiye katladım ve aralarında 3-4 santim olacak şekilde mesafe bırakarak bu şekilde dikey pipetlerimi yerleştirdim. Üç kenarına yerleştirdim, ön tarafına yerleştirmedim. Ayak kısımlarını da yine sardım. Bu sarma işlemini yaparken yine hızlı yapıştırıcıdan da destek alabilirsiniz. Yine kağıt pipeti elime aldım, ikiye katladım ve artık üst tarafa doğru örme işlemine geçeceğim. Kağıt pipetim ikiye katladığım için kısaldı. Kısaldığı için ben hemen uç kısımlarına birer tane daha kağıt pipet ekliyorum. Ve şimdi örme işlemine başlıyorum. Bu sefer ikili şekilde gideceğiz. Eğer tabii ki bu sepet örgü işinde eğer sıkıntı yaşarsanız daha önceki videolarımda ayrıntılı bir şekilde göstermiştim bu sepet yapma tekniğini. Oradan da bakabilirsiniz. Kenar kısımlarına geldiğimde geri dönüyorum. Çünkü ön kısmının aynı şekilde kağıt pipetle kaplamayacağım. Sadece üç tarafını kaplayacağım. Tabii kağıt pipetlerimiz hemen yapışmadığı için açılmalar gerçekleşebiliyor. O yüzden iki elimizle de destek almamız lazım. Öndeki çubuğu her seferinde arkaya alacağım. Bakın her iki çubuğum önde. Öndeki çubuğu arkaya alıyorum. Öne gelen çubuğu arkaya alıyorum. Yaptığım aslında sepet örgüsünde tek işlem bu. Üstteki çubuklarımız artık kısalmaya başladı. Ben yukarıya kadar kaplamak istediğim için yine bu çubuklara eklemeler yapıyorum. Ve örme işlemine devam ediyorum. Ön kısımlarındaki kalan yerlerini de ayaklarını yaptığım gibi sarmak istiyorum. Hızlı yapıştırıcıyla da hemen başlangıç yerini yapıyorum. Çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği için tutkal gibi bekleme süresi olmuyor. Bu ön kısımlarını da gördüğünüz gibi kaplıyorum. Bittikten sonraki en sonki kısım vernikleme işlemi. Bunun için de bir bardak taş vernik, bir bardak su, ikisini birlikte karıştırıyorum ve fırça yardımıyla bolca bütün her tarafına sürüyorum. Kuruduktan sonra hem şeffaflaşacak bu sürdüğümüz vernik, aynı zamanda sertleşmesini sağlayacak. Aynı zamanda da yine silinebilir, hatta yıkanabilir olmasını sağlayacak. Bu şekilde sepetimiz hazır. İstediğiniz her türlü sepete bu işlemi uygulayıp ratlana çevirebilirsiniz.
Umarım sizler de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.